Avustralya'ya nasıl gelebilirsin? Burada öğrenci olsan hayatın nasıl olurdu? Kampüs nasıl bir yer? Geçinebilir miydin? Bugün bu soruları cevaplamak için La Trobe Üniversitesi'ne geldik. Hem de burada okuyan Türk arkadaşımız bize kampüsü gezdirecek. Hazırsan başlıyoruz. Yurt dışında yaşamak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Ekonomik zorluklar, gelecek kaygısı, o sıkışmışlık hissi, sanki hiçbir şey yapamıyormuşsun gibi. Bunlar çok tanıdık duygular. Çünkü biz de oradaydık. Aklımda binlerce soru var. Vize türleri, masraflar, gidince orada ne iş yapılır? Resmen yeni bir hayata sıfırdan başlamak. Bunlar çok korkutucu ve karmaşık geliyor, biliyoruz. Aslında düşündüğün kadar zor değil. Biz bu adımı 6 yıl önce attık. Ailelerimiz zengin değildi. Özel okullardan mezun olmadık. Buraya tonla parayla da gelmedik. Hatta vize reddi aldığımız, ne yapacağız biz ya dediğimizde oldu. Ve şu an Avustralya'dayız. Biz başardıysak sen de başarabilirsin. Peki nasıl? Avustralya'da çok fazla vize tipi var. Ama ben seni çok fazla sıkmadan 3 tane en yaygın vize tipinden bahsedeceğim. Sen yine de bu vize tipleriyle ilgilenmiyorsan burayı atlayıp üniversite turundan devam edebilirsin. İlki Work and Holiday vizesi. 18-30 yaş aralığındaysan bir yıl Avustralya'ya gelirim, burada biraz çalışıp para kazanırım veya yeni bir ülkede yaşama şansı elde ederim diyorsan bu vize tam senlik. En ucuz, en kolay başvuru yolu. Bu vizeyle bir yıl boyunca Avustralya'da çalışma ve yaşama hakkın oluyor. Bu bir yılın içerisinde eğer ki 3 ay kırsal Avustralya bölgelerinde çalışırsan bir yıl daha vizeni uzatabiliyorsun. Daha detaylı bilgiler için aşağıya bir link bırakacağız. Bir diğeri çalışma vizesi. Avustralya'daki bir şirket isterse sana sponsor olabilir. Ama tabii mesleğinin Avustralya'nın ihtiyaç listesinde olması lazım. Hemşirelik, mühendislik, aşçılık gibi meslekler bu listede. Tam listeyi de senin için açıklamalara ekleyeceğiz. Eğer ki iş tecrüben varsa ve İngilizcene güveniyorsa bu Avustralya'da kalıcı oturuma giden en kısa yöntemlerden biri. Ama başvuru süresi uzun ve pahalı. Ve en yaygın yol öğrenci vizesi. Bu vize için bir yaş sınırı yok ve herkes başvurabilir. Haftada 24 saatte çalışma izni veriyorlar. Mezun olur olmaz full time çalışma hakkına da sahip oluyorsun. Bu vizeye eşini, çocuğunu da dahil edebiliyorsun. Yani tek bir vizeyle aileni de Avustralya'ya getirebilirsin. Ama unutmamak lazım, Avustralya'da eğitim biraz pahalı. Ve bu Avustralya'ya gelmenin en yaygın yöntemi olduğu için vize süreci birazcık daha sıkı. Ama iyi bir başvuru dosyasıyla bunda da hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Bence ben sırt çantamla bayağı öğrenciye benziyorum. Üniversitede aralarına karışabilirim. Kampüse adım atar atmaz Öykü bizi kapıda karşıladı. Ben Öykü, İK Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. 32 yaşındayım. Şu anda burada Master of Chemical Science'da okuyorum. Burada bir öğrencinin tipik bir günü nasıl geçer? Aslında su geçiyor. Ayağım bir şekilde buradan geçmek zorunda. İşe giderken de, bölüme giderken de. Bu kampüs küçük bir şehir gibi. İçinde marketten restoranlara, hastaneden radyoya her şey. Hatta okulun kendi gölü bile var. İlk durak öğrencilerin gün boyu takıldığı Agora. Kampüsün ortasında restoranların, kafelerin olduğu, öğrencilerin oturup takılabileceği bir bölge var. Ve buranın ismi Agora. Yani bizdeki Agora meyhanesi gibi. Ve toplanma alanı demekmiş. Burada yemek seçenekleri sonsuz. Tavuk, sushi, hamburger, sandviç, kahve, subway, hatta kebap bile var. Üniversitenin içinde bile kebap var burada. Türk yemeği bulmak nabında her yerde mümkün. Ve kampüste ince belli bardakta çay bulacak kimin aklına gelir? Çok işte yazıyor ya. Nasıl geçineceğim diye düşünen varsa üniversitenin içindeki kebapçıda bile iş bulabiliyorsun. Avustralya'da iş bulmak aslında o kadar da zor değil. Üniversitenin burada sineması, karşıda da tiyatrosu var. Avustralya'da evden yemek getirmek ya da marketten hızlıca ısıtabileceğin yemekler almak çok yaygın. Bir sürü mikrodalgalar var öğrencilerin, çalışanların, misafirlerin kullanabilmesi için. Arkasında da oturup yemek yiyebilecekleri bir yer var. İçinde musluk var, filtre sıcak soğuk su içebiliyorlar. Thank you so much for your help. Düşünsene, burada öğrencisin. Sabah kampüse geliyorsun. Dersten sonra arkadaşlarınla Agora'da bir şeyler atıştırıyorsun. Sonra göle geçiyorsun. Her yer yemyeşil. Kampüs cıvıl cıvıl. Bazıları frisbee oynuyor. Bazıları bilgisayarında çalışıyor. Kimisi sadece oturmuş sohbet ediyor. Kimisi de uzanmış güneşin keyfini çıkarıyor. Kampüste ilerlerken yeni bir arkadaş bulduk. Buz devrindeki Sid'in kafasına benziyor kafası, gözlerine bak. Hello. Hop baktı. Burada geri dönüşüme çok önem veriyorlar. Bu üniversitenin içinde de geri dönüşüm 3 şekilde yapılıyor. Bir normal atıklarımız çöp. Şişe, kutu kola, sert plastik. Buraya bir de üstüne burada organik geri dönüşümde var. Sen hem Türkiye'de hem burada üniversite okudun. Bunların arasında nasıl farklar var? Seni burada daha çok zorlayan bir şey var mı? Beni aslında tam olarak zorlayan şey İngilizceden ziyade sistemin farklılığıydı. Türkiye'de daha çok hani bu ezber dediğimiz pasif öğrenmeye odaklanırken burada daha çok aktif öğrenmeye odaklanıyor. Sürekli üretmemizi bekliyor. Bu her zaman kolay olmuyor. Burası da bilim fakültesi. Dersliklerin, hocaların odaları da olduğu yer. Laboratuvarımızın olduğu yer altı çıkan. Şimdi oraya gidiyoruz. İçimdeki inek öğrenci çok mutlu. Tabii hayat sadece kampüste takılmaktan ibaret değil. Laboratuvarda yapman gereken deneyler, projeler olacak. Bakalım içi nasıl? İçeri girmeden önce ilk iş önlükler ve gözlükler. Artık tam bir kimyacıyız. Önlük giymek zorundayız. Önlüklerimiz okulda yıkanıyor. Seve seve giyerim bu önlüğü. Gözlük dikkatli unutma. İçerisi çok sessiz, soğuk
Ve birazcık da bilim kokuyor. Gerçekten laboratuvardayız. Şimdi sen ne yapıyorsun burada mesela tam olarak? Senin buradaki çalışman nedir? Ben aslında kahve projesinde demleme teknikleri üzerine çalıştım. Deneyin testi nasıl oluyor şimdi? Kahve içiyor musunuz burada? Evet, güzel soru aslında. Karma karışık laboratuvar aletlerinin arasında gözümüze çok ilginç bir şey takıldı. Burada eller var. Bakın bunu yapılıyor. Bunu denemem lazım. Nasıl olacak ya? One eternity later. Sanırım I did it. İçeride ne var? Yani hiçbir şey yok. Peki bu laboratuvarda başka neler görebiliriz? Mesela tam olarak kültürümüze aşina olan bir zeytin kovası her türlü kullanabiliriz. Yüzlerce dolarlık ekipmanlar var. Bir de bu kovan var. Bize bugünlük bu kadar bilim yeter. Biraz da sınıfları görelim. Yeniden öğrenciyim. Böyle standart tahta yok. Tahtalar duvarlardaki tüm beyaz yerler. Odalarda da denelerimizi yapmak için arkadaşlarımızla grupça yapabiliyoruz. Sonra kampüste bizi en çok şaşırtan yere geçtik. Öğrenciler için bedava bir market. Evet, yanlış duymadın. Buradaki ürünler öğrenciler için tamamen ücretsiz. Bunu bize sağlıyor. Hatta sütü ben daha bununki 2 yıldır geldi geleli daha ücretli almadım. Harika bir şey bu. Hatta ben bu şantayı da buradan almıştım. Kulaklık falan da almıştım. Herhalde insanlar birer tane alıyor. Bu şekilde birkaç insanlar da kalıyor. Keşke bugün açık olsaydı, içini de görseydik. Ben bu fikri çok sevdim. Bence bu sadece maddi değil, aynı zamanda psikolojik bir destek. Kampüsün her yerinde böyle su sebeleri var. İstersen şişeni doldurabilirsin. Masaların yanında böyle prizler var. Üniversiteli öğrenciler için birebir. Bu arada yurt dışında okurken burs alamazsın gibi bir algı var. Ama bu doğru değil. Not ortalaman iyi ise %50'ye kadar burs alma şansın var. Ayrıca daha fazla öğrenci çekmek istedikleri bazı bölümlere özel burslar da veriliyor. Mesela yapay zeka ile ilgili bölümler gibi. Öğrenciler ilanları asmışlar buraya. Ve çok uygun konaklamalar var. Mesela haftada 158 dolara paylaşımlı oda bayağı iyi. Sıradaki durak kütüphane. Sınav haftalarının vazgeçilmezi. Bunlar Avustralyalı yerlilerinin sanatları, orijinallar. Burası resmen teoride kalmamış, hayatın içinde bir üniversite. Profesyonel LinkedIn fotoğraf çekimi etkinliği hazırlamışlar. Hem de ücretsiz. Profesyonel webinarlar var. Örneğin CV hazırlama gibi şeylere yardımcı oluyorlar. Hemen bundan faydalanmalı. Hadi biraz dinlenelim. Hatta uyuyalım. Bu ne ya? Yumurtama geri dönüyorum ben buradan ve kendimi kapatıyorum şu an. Bari. İçeride resmen ses duyulmuyor. Kütüphanede sessiz ortam mı arıyorsun? Neden yumurtana girmiyorsun ki? Komik burası. Burada ders falan çalışılmaz ki, ben bunu oynuyorum. Emir, bunu senin denemen lazım. Deneyeceğim. Bir deneyeceğim şimdi. Çok güzelmiş ya. Kendi sesimi duyuyorum içeride. Peki kampüste öğrenciler için çalışma imkanı var mı? Evet, burada çalışıyorum hatta. Tam şu noktada. Burası bizim Welcome Zone dediğimiz öğrencilerin olduğu yer. Ne yapıyorsun peki sen burada? Öğrencilerin kayıt işlemleri ve aklına takılan A'dan Z'ye bütün okul boyunca yardımcı oluyoruz. Peki nasıl girdin bu işe? Aslında hemen hemen bunu herkes istiyor. Yüzden fazla kişi başvurduğunu duymuştum. Onlar arasından en son 6 kişi arasına girdim şu anda. Bayağı bir challenge bir olay. Saatlik ne kadar kazanıyorsun? Bu işin bu kadar popüler olmasının bir sebebi olmalı. 40 dolar tatmin edici fiyat. Peki 40 dolara neler alabilirsin? Güne 10 dolara aldığın kahve ve kruvasanla başlayabilirsin. Sonra serinlemek için 5 dolara bir içecek alıp nehir kenarında vakit geçirebilirsin. Akşama da 25 dolara kocaman bir hamburger menü alabilirsin. Avustralya pahalı bir ülke olarak bilinse de kazancın da yüksek olduğu için part-time bir işle bile rahatça geçinebilirsin. Güneş yavaş yavaş batarken bu kampüsün geleneğine uyduk ve göldeki çimlere yayıldık. Korkunca o kadar komik suya giriyorlar ki. Umarım bu kampüs turu kafandaki birçok soruya yanıt olmuştur. Eğer aklında bir soru varsa yorumlara yazabilirsin. Tüm soruları yanıtlayacağız. Bir sonraki videoda Melbourne'dayız. Sakın kaçırma. Videoyu izlediğin için çok teşekkürler. Okulda kilise mi var? Burayı koymuyoruz. Bu ne? Şeker ocağı. Şeker ocağı değilmiş, çeker ocağıymış. Çektiği için çeker ocağıymış. Burada sanatçı ne anlatmak istemiş? Burada fark etmiş olabilirsiniz ama bir tane gizli oda var. Harry Potter odası diyoruz biz buraya. Ben şimdi alışveriş arabamı alıp geliyorum.